Herkese merhaba. Yaz kombinlerinin yıldızı olacak bu şık plaj çantasını adım adım birlikte örüyoruz. Ancak sizlerden bir isteğim var. Bu kanalın yaşayabilmesi ve bu gibi videoların gelebilmesi için beğeni ve yoruma ihtiyaç var. Her birinizden bir kelime bile olsa yorum ve bir beğeni bekliyorum. Beni kırmazsanız sevinirim. Burada görmüş olduğunuz çantamın yapımından hemen bahsetmek istiyorum. Metalik ip kullandım. Bakın dokusu bu şekilde ve hoşuma giden bir ip oldu. Örerken birazcık elleri boyuyor. O bir gerçek ama sonuç çok muntazam ve kusursuz olduğunu düşünüyorum. Çok hoşuma gitti. Işıl ışıl parlayan harika bir dokuya sahip. Şöyle plastik gibi duruyor ama plastik de değil. 3,5-4 numara ile el sıkılığınıza göre de kullanabilirsiniz. Ben burada 3,5 numara tığ kullandım. Elime uygun olan. Eliniz çok sıkıdır ya da eliniz çok gevşektir. Tığ numaranızı kendinize göre ayarlamanızda fayda var. Taban kısmını hazırlıyoruz ilk öncelikle. Tabanımızı hazırladıktan sonra etrafını her sıra boyunca bu şekilde kafes örgü yaparak ilerletiyoruz. Bir trabzan bir zincir, bir trabzan bir zincir. En sonunda da şöyle askı hazırladık. Uzama yapmayan fıstık modelinden çok tatlı bir sap hazırlamış olduk. İçerisine ne koyarsanız koyun ışıl ışıl parlayan harika bir plaj çantası olacağından eminim. Şimdi hazırsanız ve iştahınız da kabardıysa haydi yapımına geçelim. 35 adet orta gevşeklikte zincirimizi çektik. 3 tane zincirimizi üzerine ipimi alarak atlıyorum. 1, 2, 3. atladım. Tam şu 4.'ye bakın. Şöyle bir tane yalancı trabzan. Tabanımı oluşturmak için üzerine ipimi alıyorum. Sırada gelen zincirin kanadına batırarak tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Üçünü birlikte çekerek buna yalancı trabzan dediğimiz işlemi uyguluyorum. Zincir içerisine tığımı geçirdim. Üzerine ipimi almıştım. Bakın 3 tane ilmeğim oldu. Her ilmeği bir kere de çekiyorum. Üzerine ipimi alıyorum. Tekrar gösteriyorum. Zincir içerisine batırıyorum ve bu şekilde 3 ilmeğimi birden çekiyorum. Toplamda 32 adet yalancı trabzanımız olacak. Sıra sonuna kadar bütün hepsine tek tek batırıyorum. Sıra sonumuza kadar geldik. 32 adet şu şekilde yalancı trabzanımızı yaptık. Ördükçe zaten örgü yerine oturuyor. Hafif de elinizde açtırma yaparsanız daha güzel bir görünüme sahip olacaktır. 3 adet zincir çekiyorum. Arka yüzeyini çevirdim. Üzerine ipimi aldım. İlk gelen boşluk içerisine bir tane yalancı trabzanımı yaptım. Üzerine ipimi aldım. Sırada gelen trabzan tepesinin içerisinden bir tane yalancı trabzan yaptım. Tekrar sırada gelen trabzan tepesine bakın 3 tane ilmeğim var. Üçünü birlikte çekerek yalancı trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde taban ölçümüzü hazırlamış olduk. Ben burada 32 yalancı trabzan yaptım ama daha ince de yapabilirsiniz. Ben bunun bir plaj çantası olacağı için tabanımı biraz geniş tutmak istedim. İçerisine her şeyimi çok rahatlıkla koyarım diye. Onun için de hemen sıra sayımızı da tekrardan verelim. 32 adet yalancı trabzan yapıyorum. 42 sıra boyunca bu şekilde yalancı trabzanlarımızı devam ettirdik. Şimdi artık taban kısmımızı burada bitirmiş olduk. Dediğim gibi elimizle birazcık açtırdığımızda bu 35 santime kadar uzamış oluyor. Şu an toplu bir halde. O yüzden 33 santim gelmesi gayet normal. Dediğim gibi dilerseniz taban kısmını daha kısa yapabilirsiniz. Daha dar yapabilirsiniz. Ben burada sadece mantığını göstermek istedim. 15-16 santimlikte burada bir genişliğimiz var. Bu çantamızın tabanı olacağı için bundan sonraki aşamamız daha eğlenceli ve daha pratik ilerlemiş olacak. Duvar kısmını öreceğiz. Duvar kısmını örmeden önce ilk olarak bu taban kısmının çevresine bir sıra sık iğne gitmek istiyorum. Tekrardan şu şekilde ipimi bir tur çevirdim ve buraya sabitledim. Örgümün köşesinden başlayarak sadece sık iğnelerden oluşan bir sıra gitmek istiyorum ki üzerine kurulumu daha rahat olsun. Bu şekilde bütün taban çevresine sık iğne gidiyorum. Tam köşe noktasına geldiğimizde
Buraya bir tane sık iğne yapmıştım. Bakın tekrardan aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum ki dönmeyi bana kolaylaştırsın. Yani köşe noktalarımıza 2 adet sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrardan örgüme devam ediyorum. Buradaki tam 2 zincirle 3 zincirle yukarıya çıktığımız noktalara batırarak sık iğneme örgümde devam ediyorum. Tüm köşelere bu şekilde birer sıra sık iğne gittik ki tabanımız daha muntazam olsun. Bundan sonrası artık çantamızın duvar kısmını örmüş olacağız. Bize gözüken kısmı olmuş olacak. Şimdi hemen hızlıca 3 adet zincir çekmekle bir üst sıraya çıkıyorum. 3 tane zincirimi çektim. Üzerine ipimi doluyorum. Önce direkt sırada gelen ilk noktaya batırarak buraya ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. Bir tane atladım. İkinci sık iğnenin içerisine bir tane trabzan. Bir zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. Bir tane atlıyorum. İkincisine bir tane ikili trabzan. Bu sırayı bu şekilde bir sık iğne atlayıp ikinci sık iğnenin içerisine ikili trabzan yaparak tamamlıyorum. Bütün sıra boyunca bir sık iğne atladık. Diğer sık iğneye bir tane kafes yaptık. Bu şekilde gözüküyor. Bakın şimdiden hatta bu kenarları biraz olsun toplanmaya başladı. Bütün çevreyi bu şekilde dolandık. Şimdi bir üst sıraya çıkıyorum ve bundan sonrası sap kısmına gelene kadar işlemimiz hep aynı devam edecek. O yüzden çok pratik bir çanta olacak. Bir tane zincirimi çektim. Burada zincirle yukarıya çıkmıştık hatırlarsanız. Buradaki zincir içerisine batırıyorum. İkinci zincirin içerisinden bir zincir çekmiştim. İlmeğimi kaydırdım. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincir çektikten sonra üzerine ipimi aldım. Bakın şurayı göstermek istiyorum. Tam trabzanlarımızın ortasına batıracağız ki çantamızda örgümüz daha dik dursun. Bakın tam ortaya batırmış oldum şu şekilde. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir tekrar gösteriyorum. Şöyle iki kanadına değil de tam orta kısmında V olan yere batırıyorum. Zincirin tam ortasına. Çünkü bu bizim çantamızın daha muntazam olmasını sağlayacak. Bir zincir çektim. Tekrar tam ortasından geçirerek bakın hepsini birlikte almış oldum. Bu şekilde buraya ikili trabzan. Bir zincir, üzerine ipimi aldım. Bakın şöyle batırmıyorum da umarım gözüküyordur. Şöyle batırmıyorum da buradaki trabzanımın da tam ortasından giriyorum. Bu şekilde buraya ikili trabzan. Şimdi elimizle şöyle açtırdığımızda bakın daha güzel olduğunu siz de göreceksiniz. Kafeslerimiz daha tok, daha dik bir konumda devam etmiş olacak. Bu şekilde çantamızın istediğimiz boyutuna gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Herhangi bir arttırma, eksiltme yok. Şimdi artık örgüme devam edebilirim. Çantamızı bayağı bir ördük ve bakın bu şekilde gözüküyor. Gayet iç hacmi geniş. Boyutu da yüksek bir çantamız oldu. Tabandan itibaren yüksekliğimiz 25 santim oldu. Tabii ki de buna birazcık buhar ütü vereceğiz. Elimizle şöyle açtırmamız da gerekiyor. Ama sizin için hemen şöyle bir ölçmek istiyorum. Bakın şu şekilde. Hatta 26 santimi açtırınca yakalamış oluyoruz. Şimdi bu sıraya kadar kafes şeklinde örmüştük. Bir tane ikili trabzan, bir zincir ve hep trabzanlarımızın tam orta kısmına şu şekilde batırarak devam etmiştik. Bu sıradan itibaren bir sırada yalancı trabzan yaparak örgü sapımızı hazırlayacağız ve çantamız buradan itibaren bitmiş olacak. Şimdi hemen şöyle 2 tane zincirimi çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Hemen boşluk içerisine 3 tane ilmeğim vardı tığımda. Hepsini bir çektim. Üzerine ipimi aldım.
İkili trabzanımın içerisinden geçirdim. Üçünü birlikte çektim. Üzerine ipimi aldım. Sıradaki boşluk içerisine girerek buradaki 3 ilmeğimi birden çektim. Şimdi trabzandayım. Yani bir tane trabzan tepesine, bir tane boşluk içerisine buraya yalancı trabzanımızı sıra boyunca yapıyoruz ve çantamızı burada bitirmiş olacağız. Daha sonrasında da saplarımızı hazırlayacağız. Tüm sıramızı yalancı trabzan olarak gittik. Örgümüz bu şekilde gözüküyor. Şimdiden elinize, emeğinize sağlık. Buradan itibaren artık çantamızı burada bitireceğiz. Şimdi son şu kutucuğumuzu yapmayı unutmuşuz. Hemen onu da yapalım. Tekrar üzerine ipi alıyorum. Son boşluktaki kutucuğun içerisine bir tane yalancı trabzan yaptım. İlk yapmış olduğum, bakın, hemen ilmeğin tepesinden örgümü burada kaydırıyorum. Bir tane de sıkılama zincirimi çektim. Hemen şu şekilde kesiyorum. Bunu daha sonra içerisine saklayacağız. Şimdi örgümüz bu şekilde gözüküyor, çantamız. Ben sizin için şöyle birazcık hareketli olsun diye bu tarzda bir sap hazırladım. Bunun aynısını şimdi burada da yapmış olacağız ve çantamızı bu şekilde dikeceğiz. Çok fazla uzun çalışmadım ama siz dilerseniz daha uzun bir sap yapabilirsiniz. Hemen şimdi yapımına, sapımızın geçelim. Zincir üzerine kurulumunu yapıyoruz. Hemen yapalım. Bir tane kilitlemek için ilk zincirimi atıyorum. Bu zincirimi saymıyorum. Üzerine 4 adet zincirimi çekiyorum. Çok fazla sıkı olmayacak. 4 tane zincirimi çektim. İlk zincirimi saymıyorum. Kalan 3 tane zincirimin üzerine sık iğne yapıyorum. 3 tane. İlk sıramızı yaptık. 3 adet zincirimi çekiyorum. Arka yüzünü çevirdim. Üzerine ipimi aldım. İkinci sık iğnemin tam içerisinden girdim. İpimi uzattım. 1. İpimi uzattım. 2. İpimi uzattım. 3. Tekrar üzerine doluyorum, bakın. İpimi uzattım. 4. 4 kere ipimi üzerine doladım ve bütün ilmeklerimi geçirdim. Bir tane zincir çektim. Üzerine ipimi alıyorum. Aynı boşluk içerisine tekrardan 4 adet daha doluyorum. 1 2 3 ve 4. Bütün ilmeklerimi, tığımdakinin hepsini bir kere de çektim. Bir tane buraya sıkılamak için de zincirimi çektim. Üzerine ipimi alıyorum. Buradaki son 3. sık iğnemden girerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 tane zincirimi çektim. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Bakın bu şekilde 2 tane fıstık yapmış olduk. Bir sık iğnenin içerisine, kenarlarda da ikili trabzanlarımız var. Şimdi bu kenarları hiç ellemeyeceğiz. Bizim olayımız sadece buradaki yapmış olduğumuz 2 fıstık arasındaki bir tane zincir var. Bakın tam burası. Bu zincirimizin arasına çalışacağız tekrar. Şimdi tekrardan ipimi üzerine almıştım. 4 defa doluyorum. 2 3 ve 4. Bütün ilmeklerimi tek seferde geçirdim. Bir tane zincir çektim, bağladım. Bir tane de üzerine çekiyorum. Tekrar üzerine önce ipimi alıyorum. Aynı boşluk içerisine 4 defa daha doluyorum ve burayı tamamlıyorum boşluk içerisine. 2 3 ve 4. Hepsini birlikte çektim. Bir tane zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. Buradaki 3 zincirli boşluk içerisine bir tane ikili trabzan. Ve bu şekilde ben uzunluğunu tekrar 3 zincir çekiyorum bu arada. Bu şekilde uzunluğumuzu toplamda ben 50 santim yaptım. 50 santimlik 2 tane bu tarz sapımızı hazırlıyoruz. Daha sonrasında da çantamıza bunu monte edeceğiz ve çantamızı bitirmiş olacağız. Çok hafif buhar vereceğiz ama üzerine ince bir
Şöyle kumaş parçası koyarsak ya da bir havlu koyarsak üzerinden ütülersek daha iyi olur. Metalik bir ip olduğu için ütüde çok fazla kızgın bir ütüye gelebileceğini sanmıyorum. Çünkü kağıt ip, rafya ip gibi değil. O yüzden üzerine muhakkak bir şey koyarak ütülemenizde fayda var. Şimdi bunu da diğer parçamızı da 50 santim olana kadar saplarımızı örüyoruz. 2 tane 50 santimlik saplarımız oldu. Bu şekilde gözüküyor. Fıstık modelinden harika saplar yapabilirsiniz ve bunu istediğiniz tüm iplerle yapabilirsiniz. Bir sonraki projelerinizde de kullanabilirsiniz. Şimdi bunları ikisini de bitirmiş oldum. Son zincirimizi çektik. Biraz ipimizi dikmek için pay bırakarak kesiyorum. Daha sonrasında bir iğne yardımıyla çantamızı eşit olarak karşılıklı bir şekilde birleştirme yapacağız. Hemen hızlıca dikme işlemine geçelim. Çantamızı eşit olarak şu şekilde tutuyorum. Biraz daha yukarıdan göstereyim size. Şöyle eşit olarak çantamı ortadan ikiye katladım bakın. Şu şekilde. Çanta saplarımı önce ayarlıyorum. Bu şekilde benim için gayet ideal ölçüde olmuş olacak. Birer tane de hatta bir fıstık şöyle aşağıya doğru bırakacağım. Ve çantamızın sapı bu şekilde gözükecek. Şimdi hemen iğne yardımıyla çantamızı dikeceğiz. Ama dikmeden önce ben bunları birazcık sabitlemek istiyorum ki yerlerinden oynamasın. İlmek tutucuyla da yapabilirsiniz. Bakın hemen şuradan bir tane çantadan bir tane de saptan buraya sabitleyeyim ki burası oynamasın. Bir tane fıstık aşağı kısımda bırakıyorum ve başlıyorum hemen dikmeye. Şu şekilde ayarladım. Bakın aşağıdaki trabzana sabitleyeceğiz. Şuradaki trabzandan önce geçiriyorum. Bir tane gene trabzandan aldım ve buraya geçirdim. Sabitleme yapıyoruz. Şimdi önden arkadan bu şekilde dikerek sabitliyoruz. Her iki sapımızı da bu şekilde sabitleyerek çantamızı artık bitirmiş olacağız. Hemen sabitleyelim ve tekrardan gelelim. Kameraya sığamayan çok güzel bir plaj çantası oldu. Bu şekilde yaptık. Ütünüzü sakın ama sakın direkt vurmayın arkadaşlarım. Bir havlu koyun. Havlunun üzerinden ütüleyin. Direkt ütü vurursanız eğer ütünüze yapışır. Çünkü bu dediğim gibi rafya ve kağıt ip dokuda değil, koton değil. Metalik ipler genelde böyle dokusu plastik gibi olduğu için arasına bir şey koymanızda fayda var. Bittiğinde hemen sizin için ölçülerimi tekrardan vermek istiyorum. Bir uçtan diğer uca çantamız toplamda şu şekilde 45 santim yaptı. Bu şekilde de tabanımızı tuttuğumuzda bakın şöyle 26 santim. 26 santime 44 santimlik güzel bir plaj çantamız oldu. Plajda, güneşte, açık havada ışıl ışıl parlayan kolunuzda harika bir çantamız olmuş oldu. Hepinizin ellerine emeğine sağlık. Bu gibi videolar için daha fazlasını dilerseniz sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hatta aşağıya küçük bir yorum, emoji bırakırsanız ayrıca mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler.